Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün dakikalar içerisinde yapabileceğiniz mayasız, puf puf yumuşacık pişler hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. 1,5 su bardağı ılık süt ve 1 adet yumurtayı güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı kaşar peyniri, 1 kase lor peyniri, 1 paket kabartma tozu, 3-5 dal ince kıyılmış dereotunu ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında unun eklemeye geçeceğim. Tarifim için 4,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Peynirin tuzluluk oranına göre tuz miktarını kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu sırada lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Birkaç dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde etmeliyiz. İçerisinde bolca peynir olduğu için ele yapışkanlık özelliğini asla kaybetmeyecek. Elinizi temizledikten sonra hamuru toparlamaya devam edebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Elimi temizledim. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ve toparlamaya devam ediyorum. Evet, şimdi tekrardan masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerine aldıktan sonra 2 eşit parçaya böleceğim. Bu esnada bol miktarda undan yardım alabilirsiniz. Masaya ve elinize yapışmaması için. Hamuru 2 eşit parçaya böleceğim ve beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra yine beklemeden açma işlemine geçiyorum. Yine bir miktar undan yardım alacağım. Hafiften parmak uçlarımla genişlettikten sonra merdane ile bezeyi açmaya devam ediyorum. İlerleyen saniyelerde bezenin kalınlığını ve inceliğini de sizlere yakından göstermiş olacağım. Ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük olmalı. Evet, bezeyi yeteri kadar büyüttükten sonra hemen şekillendirme işlemine geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir kase var. Uç kısmını sıvı yağına batırdıktan sonra hamurun üzerine bası uygulayarak şeklini vermiş oluyorum. Dilediğiniz aleti kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu işlemi çay bardağı veya su bardağı ağzı ile de yapabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Şekillendirme işlemini tamamladım. Kenarlarındaki hamuru toplayacağım ve tekrardan beze haline getiriyorum. Yine ikinci bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Merdane ile büyütmeye devam ediyorum.
Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, yine kenarlarındaki hamuru topluyorum. Bir önceki hamurla birleştirip beze haline getireceğim. Tekrardan şekillendirip kızartma işlemine başlayacağım. Evet, şimdi tavayı ocağa aldım. Üzerine 1,5-2 su bardağına yakın sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın ısısı orta ateşte, yağ tamamen ısındıktan sonra hazırladığım bezeleri içerisine alıyorum. Sürekli ters düz yaparak pişilerin aynı orantıda kızarmasına özen göstereceğim. Bu arada lütfen ocağın başından ayrılmayalım. Yüksek ateşte pişirelim. Çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için. Kısık ateşte pişirirseniz eğer hiçbir şekilde kabarmaz ve pişilerimizin içerisinde hamurlanma olabilir. Bu tarifi çayınız demlenmeden hazırlayabilirsiniz. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizlerin de denedikten sonra çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm pişileri kızarttıktan sonra hemen servis yapmaya başlıyorum. Yumuşaklığını ve iç dokusunu sizlere de yakından göstermek istedim. Sizlerin de gördüğü gibi pişiler yumuşacık puf puf kabardı. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Garanti tariflerimden bir tanesidir. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.